Bugün çok özel bir ismi Mehmet Emin Bozarslan'ı konuşacağız. Hayatını Kürt dili, edebiyatı ve kimliğine adamış ama aynı zamanda bir müftü, çevirmen, aktivist, yani çok yönlü bir aydın. Evet öyle. Karşımızda Kuzey Kürdistan'ın Amed şehrinin Lice köyünde başlayıp medreseden sürgüne uzanan, yani zorluklarla dolu ama bir o kadar da nasıl desem inanılmaz üretken bir hayat hikayesi var. Kesinlikle. Elimizdeki kaynaklar da Bozarslan'ın yaşamının farklı evrelerini, yani eğitimini, sonra o çığır açan eserlerini, siyasi duruşunu, tabii karşılaştığı baskıları falan detaylandırıyor. Doğum yılı mesela 1934 mi 35 mi? Lice mi, Hani mi gibi ufak tefek farklılıklar var kaynaklarda ama genel resim bayağı net. Bizim de buradaki amacımız onun Kürt aydınlanmasındaki o kilit rolünü ve bıraktığı mirası seninle birlikte biraz daha derinlemesine anlamak. Harika. O zaman hemen başlayalım. Bozarsalan'ın çıkış noktası bayağı ilginç geldi bana. Ahmet lise doğumlu, medrese eğitimi alıyor. Evet. Hatta Türkçeyi sonradan öğreniyor, o da takvim yapraklarından. Kendi kendine, düşünebiliyor musun? 1966'da müftülük diploması alıyor ama zihni onu Kürt tarihi ve edebiyatına doğru çekiyor. Bu nasıl bir dönüşüm ya? İşte bu devrimci molla tanımı tam da burada devreye giriyor aslında. Yani medrese gibi hani daha geleneksel bir eğitimden gelip zamanla İslami sosyalizm, sol düşünceler ve Kürt milliyetçiliğini bir araya getiren özgün bir çizgiye ulaşması. Vay canına. O dönemin koşullarında epey radikal bir duruş, öyle söyleyeyim. İlk eserlerinden biri mesela İslamiyet açısından Şehlik Ağalık, 1964'te çıkıyor. Orada bile şeyi görüyoruz, yani toplumsal eleştiriyi, o dönemin feodal yapılarını İslami bir yerden sorguluyor. Anladım. Ama asıl büyük etkiyi galiba dil ve edebiyat alanında yaratıyor, değil mi? Özellikle şu alfabe meselesi. Kesinlikle. 1968'de yayımladığı Alfabe, yani Kürtçe alfabe kitabı, o dönem Kürdistan'da Latin harfleriyle basılan ilk Kürtçe alfabe olması açısından resmen bir devrim. İnanılmaz. Sadece bir alfabe kitabı da değil aslında, bir direniş sembolü gibi. Tabi bedeli de ağır oluyor bunun. Kitap hemen yasaklanıyor, Bozarslan tutuklanıyor, bölücülük suçlamasıyla. Sadece alfabeyle de kalmıyor ama anladığım kadarıyla. Başka neler var? Yok canım, nerede? Ehmede Ehani'nin Memuzinini 1968, Şeref Han'ın Şerefnamesini yani Kürt tarihini 1971 Arap harflerinden Latin harflerine aktarıyor ve Türkçe'ye çeviriyor. Çok büyük işler bunlar. Muazzam işler. Düşünsene, Kürt klasiklerinin ve tarihinin unutulmaya yüz tuttuğu bir dönemde bunları adeta yeniden dolaşıma sokuyor. Bu temel metinler çok daha geniş kitlelere ulaşıyor böylece. Bitmedi. Kürt folklorunu derliyor. Masallar, fıkralar. Sonra Türkçe sözlük hazırlıyor 1978'de. Meyro var, 1979'da çıkan ilk modern Kürtçe öykü kitabı sayılıyor. Yani bütün bunlar Kürtçenin Kurmanca lehçesinin modernleşmesi, standartlaşması için atılmış dev adımlar resmen. Peki siyasi duruşu, o da bu kültürel çabayla paralel mi gidiyor? Şu Doğu'nun Sorunları kitabında kullandığı dil bayağı net gibi geldi bana. Evet. 1966 tarihli o kitapta, yani Kuzey Kürdistan'ın bir bölümünü de içine alan Doğu Anadolu için sömürge ifadesini kullanması. O dönemde. Tabii o dönemde ve bölgenin ekonomik, kültürel sorunlarını bayağı istatistiklerle falan ortaya koyması çok cesur bir çıkış. Hatta başka bir eserinde NATO için Amerikan emperyalizminin saldırgan amaçlı örgütü diyor. Ama kaynaklar genelde şunu vurguluyor, onun mücadelesinin merkezinde silahlı yol değil de daha çok dil ve tarih bilinci var. Yani kültürel ve entelektüel bir direniş hattı kuruyor. Anladım. Sürgünde çıkardığı Denk dergisi de o zaman bu entelektüel direnişin bir devamı mı? Aynen öyle. İsveç'te çıkardığı Denk dergisi, Kürt kültürü, tarihi, siyaseti üzerine önemli bir platform oluyor. Bozarslan'ın siyasi hedefi de kaynaklarda oldukça net belirtiliyor. Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkı ve nihai hedef olarak da bağımsız bir Kürdistan. Bu net bağımsızlık hedefi
Onu dönemin diğer bazı Kürt hareketlerinden ayıran bir özellik olarak da geçiyor. Tabii, tüm bu mücadelenin kişisel olarak ağır bedelleri de olmuş şüphesiz. Hem de nasıl? Defalarca yargılanmalar, kitap toplatmalar. 1971 darbesinden sonra hapse giriyor, 74'e kadar kalıyor. En acısı da belki 1978'de oğlu, şair ve çevirmen Gani Bozarslan öldürülüyor. Ah, çok üzücü. Çok. Bu olaydan sonra da zaten 1979'da İsveç'e iltica etmek zorunda kalıyor. Peki bütün bu zorluklara rağmen geriye dönüp baktığımızda Bozarslan hedeflerine ne ölçüde ulaştı diyebilirsin sence? Şöyle söyleyeyim, kültürel alandaki hedeflerine, yani Kürt dilini canlı tutmak, klasikleri modern okurla buluşturmak, folkloru derlemek, dil çalışmalarına bir zemin hazırlamak gibi şeylere bence büyük ölçüde ulaştığını söylemek hiç yanlış olmaz. Evet. Onun çevirileri, alfabe ve dil bilgisi çalışmaları, derlemeleri, bunlar modern Kürt yazının ve kimliğinin adeta temel taşları oldu. Kesinlikle. Onun mirası, yani baskı altında bile bir dilin, bir kültürün entelektüel çabayla nasıl yaşatılabileceğinin çok güçlü bir kanıtı. Bıraktığı eserler de bugün Kürt çalışmaları için hala temel başvuru kaynağı niteliğinde. Aynen öyle. Bir de Bozarslan'ın hikayesi şu soruyu akla getiriyor bence. Dini bir eğitimden gelip sonra sol düşünceyi ve milliyetçiliği kendi içinde birleştiren bu entelektüel çizgi, bu ne kadar özgündü? Ya da daha genel düşünürsek, günümüzde kültürel veya siyasi baskıyla karşılaşan topluluklarda böyle farklı ideolojik kökenden gelen yaklaşımların bir araya gelmesi ne tür dinamikler yaratabilir, ne gibi imkanlar veya belki de zorluklar doğurur? Bu da üzerinde düşünmeye değer bir nokta sanki, ne dersin?